Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu muhabbet kuşu cinsiyet ayrımı. Muhabbet kuşu ne zaman yumurtlar, ne zaman eşe gelir, ne zaman çiftleşir. Bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Ara ara önemli bilgiler olacak. Çoğunuzun bilmediği, hayvanınızın eşe neden gelmediği, neden yumurta yapmadığı ya da neden eş beğenmediği ya da neden aldığınız eşi dövdüğü konularını size yardımcı olmaya çalışacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala mutlaka abone olun. İzleyenlerimizin çoğu kanala abone olmadan izliyorlar. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Size herhangi bir zararı yok. Sadece bize yararı var. Abone olursanız teşekkür ederim. İyi seyirler dileriz arkadaşlar. Konusu. Arkadaşlar bu iki türlüdür. Bir yavru muhabbet kuşu, bir yetişkin muhabbet kuşu. Yetişkin muhabbet kuşlarında daha çok yavrudan daha rahat ayırabilirsiniz. Bildiğiniz üzere veya da bilmediğiniz üzere erkek muhabbet kuşlarının gagaları mavi olur. Ekseriyette yani %10'luk kısım kadarı sadece kırmızı renk. Yani ilk bebeklik halindeki kırmızı renk dediğimiz yani ten rengi dediğimiz renkte olur. Dişilerde de genelde kahverengi, beyaz renkler ekseriyette dişilerde olurlar. Bunu bilginiz olsun. Yavrularda da ayrım biraz daha zordu. Çünkü yavrularda mavi veyahut da beyaz vesaire olmaz. Onu da anlayabileceğiniz en kolay yolu söyleyeyim size. Erkek yavru muhabbet kuşlarında eğer ki erkek olduğunu düşünüyorsanız şöyle ayırabilirsiniz. Kesinlikle burun deliğinin etrafı beyazlık olmayan yani burnunun etrafında beyazlık olmayan bunu resimle de size gösteriyorum. İşte gördüğünüz gibi bakın bu burun deliğinin etrafında beyazlık olmayanlar kesinlikle erkektir. Beyazlık olanlar da kesinlikle dişidir arkadaşlar. Yavru alırken eğer erkek istiyorsanız bunu görmeniz yani bunu gözlemlemeniz kesinlikle önemli arkadaşlar. Buradan anlayabilirsiniz. Onun haricinde yani çok anlayabileceğiniz bir durum yok. Kafa yapısı falandan da belli oluyor zaten. Erkeklerin kafa yapıları biraz daha iri oluyorlar. Dişlerin kafa yapıları biraz daha arkaya doğru düz oluyorlar. Oradan da anlayabilirsiniz ama en garanti burun deliklerinden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci bir konu muhabbet kuşu ne zaman yumurtlar? Muhabbet kuşları 6 veya da 7 aydan başlamak üzere yumurtlamaya başlarlar. Benim size tavsiyem kesinlikle bu aylarda yumurtlatmayın hayvanınızı. Çünkü hayvanın gelişimi tamamen tamamlanmamış olmuyor. Daha az yumurtlayıp daha çabuk ölmelerine sebep olabiliyorlar. Eğer bir kuştan iyi yavru almak istiyorsanız benim size tavsiyem 12 ay hayvanı bekletmeniz. Bu süre zarfı içerisinde de yulaf ve yumurta ile özellikle hayvanı çok destekleyebilirsiniz. Ve yağlanmamasını sağlamak için de uçurabilirsiniz. Bunlar çok önemli konular. O yüzden 12 aydan önce kesinlikle hayvanınızı eşe atmayın benim tavsiyem. 10 ayda da atabilirsiniz ama kesinlikle benim tavsiyem 12 ay. Özellikle üretim yapacaksanız veyahut da evde eğer bir kuşunuz varsa ama üretim için genelde 12 ay öneriyorum. Ev kuşları için biraz daha erken olabilir. Çünkü ev kuşları genelde salıp büyüdükleri için. Şöyle hayvanların ayı dolduktan sonra eş yapabilirler. Ama illaki eşleşecek diye bir şey yok. Bunun en önemli sebebi de şu arkadaşlar. Aldığınız erkek evinizde bulunan erkek evcil olabiliyor. Bu kuş evcil olduğu için başka bir kuşla anlaşamayabiliyor. Siz de o yüzden yani kuşunuz neden eşleşmiyor diye düşünebilirsiniz. Size ne zaman eş yapacağının pratik yollarını söyleyeceğim. Erkeklerden başlayayım. Erkek muhabbet kuşları için. Erkek muhabbet kuşları için çok dişi ayrımı yoktur. Açık konuşayım. Yani her dişiyle eş yapma ihtimalleri çok yüksektir. Eğer kuşunuz mavi ise mavi ton ağırlıklı kuşlarla atmanızı tavsiye ederim. Beyaz, mavi, mavi parçalı. Bu tarz kuşlarla eş atarsanız hayvanınız daha çabuk eş yapma ihtimali var. Yeşil renk kuşlarınız da yeşil, sarı yeşil, sarı bu renklerle daha çok tercih ediyorlar. Parçalı bir kuşunuz var. İşte sarı, yeşil, mavi hepsi karışık var. Bu kuşlar da çok ekseriyette tercih etmez. Maviyle de eş yapar, beyazla da eş yapar, sarıyla da eş yapar. Genelde renk tonlarından biz bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. En güzeli toplu bir yere atıp erkeğinizi dişilerin arasına atıp oradan seçtirebilirsiniz. Veyahut da dişinizi alıp erkeklerin arasına atıp oradan seçtirebilirsiniz. En kolay pratik yolu bu arkadaşlar. Ama siz gidip ben kendim beğendiğim kuşu almak istiyorum diyorsanız dediğim gibi kuşunuzun rengine göre mavi ise ona göre renkler, yeşil ise ona göre renkler, parçalıysa ona göre renkler, beyazsa ona göre renkler. Bu şekil hayvanınıza eş bulabilirsiniz. Eş yapmadan önce şöyle bir tavsiyem varsa evde dişi muhabbet kuşunuz var. Gidip bir erkek alıp gelip yanına atmayın. Çünkü dişiler kafeslere sahip çıktığı için, sahiplendiği için
yanına attığınız erkeği dövebilirler. Eşe atacaksanız ya dediğim gibi toplu kuşların arasına atın. Oradan bir eş seçsin. Veyahut da eşe atacaksanız dişiyi erkeğin kafesine atın. Bu sizin için daha pratik bir yol olabilir. İkinci bir husus da önemli bir husus. Hayvanınız tüydeyken eşe atmayın. Tüy dediğimiz olayı size şöyle bahsedeyim. Hayvanın kafa üstlerinde tüyleri bozulur arkadaşlar. Tüy döker. Zaten kafesin içinde de bunu görürsünüz. Bunlar da genelde sıcak soğuğa, soğuktan sıcağa geçtiğinizde daha çok hayvanlarda tüy zamanı olur. Bu zamanlarda çok eşe atmanızı tavsiye etmem. Hayvanınızın tüyden çıktığı zamanlarda hayvanınızı daha kolay eşe atabilirsiniz. Eş bulmakta zorlanıyorsunuz. Eşe atıyorsunuz, eş yapmıyor. Bunun üçüncü ve en önemli sebebi şu arkadaşlar. Hayvanınız anlaşıyor. Yani bir kuşla attınız, erkeğiniz var veya dişiniz var, attınız. Bir kuşla gaga gagaya dediğimiz olay var arkadaşlar. Gaga gagaya kafalarını sallarlar. Yani erkeğin de dişinin de kafasını, gagasını da sallaması gerekiyor. Yani biz buna öpüşme diyoruz. Siz de buna gaga sallama olarak bilin. Bunu gördüğünüzde hayvanlar daha çok birbirine kafasını kaşırlar. Yani papağanlar gibi kafa kaşırlar ama genelde iki kafası oynar arkadaşlar. Bunu zaten gözlemlersiniz. Buradan size en basit verebileceğim şey. Üçüncü konu arkadaşlar şu. Kuşunuz anlaşıyor ama yavru yapmıyor ya da yumurta yapmıyor. Bunun en önemli sebebi arkadaşlar yuvalığınızın ufak olması. Yani yuvalık ufak ve karanlık olunca genelde hayvanlarınız yavrulamaz arkadaşlar. O yüzden size önereceğim muhabbet kuşunuz varsa içine plastik tas konulan, yani orta boy tas konulan, küçük de değil arkadaşlar. Orta boy üretim tası diye geçiyor. Bunun da ben size resmini göstereyim. Bu şekil bir yuvalığın sığdığı yuvalıkları kullanmayı tercih edin. Kafesiniz küçükse bu yuvalık kafesinize büyük gelebilir ve devirebilir. Kafesinizin bir tarafına ağırlık koyun, taş koyabilirsiniz. Böylelikle dengeleyebilirsiniz. Zaten kafesiniz küçükse çok eşe atmayın arkadaşlar. Çünkü hayvanlar uçmak isteyecekler. Yumurtada yattıkları için yağlanma durumu olacağı için kafesinizi biraz daha büyütmeniz gerekebilir arkadaşlar. Bu önemli bir husus. Yani kesinlikle yuvalık büyük olması gerekiyor. Biz çoğu bizimle çalışan üretici ve üretim yapmak isteyen kişilerle ilgili bu sıkıntıyı aldık. Son attığım shorts videosunda da zaten gördüğünüz gibi bizimle çalışan bir üretici arkadaşımız var. Yavruların videolarını da zaten size burada link olarak bırakıyorum. İşte gördüğünüz gibi 3 seçenekte link var arkadaşlar. Yani bu şu an üretim yapan, yani bizim tavsiyelerimiz üzerine üretim yapan bir arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi gayet güzel yavru alabiliyor arkadaşlar. Bunun üzerine başka bir sorunuz olursa yorumlarda bunu belirtmeyi sakın unutmayın. Çünkü içerik çok geniş arkadaşlar. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kafanızı karıştırmak da istemiyorum. Size genel hatlarıyla bilgi vermeye çalıştım. Kuşunuz bu süreçleri yaptığınızda da yavrulamıyorsa kesinlikle bize yorumlardan yazın. Biz de size kuşunuz hakkında bilgi verip yavru almanızı sağlamaya çalışalım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu tekrardan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da mutlaka yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.